sözler. Eğitime inanma. Güvenli Sürüş Akademisi'nde altın madalya aldı. Burada olmak istemezsin. Burada olmak gelirler. Burada olmak istemezsin. Gelirlerse gidersin. Haydi hep beraber. Merhaba hocalarım. Merhaba patron, hakkımızı ver, hakkı. Estağfurullah, ne hocası? Bir G kuvveti bile bilmiyoruz. Evet, Ya. hoca değiliz. Rezil herifler. İlker Bey, G kuvveti nedir? Bunu Efendim şimdi hızlanma, akselerasyon, Hacı Cavcav. Beni rezil ettiniz ya. frankofon olarak ivme dediniz, biz de yok dedik. Evet, belki de ivme ama aslında şu. Merkez Şöyle. kaç diyorsun? Merkez kaç Merkezcil. değilmiş efendim. Merkezcil Merkez kaç diye bir kuvvetler. kuvvet yokmuş. Merkezcil. Fizikçiler kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Bana ne kızıyorsunuz? Bu haftaki konumuz sorular. Ne motor alacağız? Bu bitmedi. Bitmez arkadaş, o konu bitmez. Bu konuş bitmez. Tabii tabii. Niye bitmiyor bu konu ya? Konumuz o. Yani pardon ya. Hayır abi yani şu motoru alın gezin kardeşim ya. Bence öyle ya. Haklısın. Bak, o konuda çok haklısın. Ama o motoru alamıyoruz işte. O motor bir türlü alınamıyor. abi. Orada bir motor var uzakta. Çocukluğumuzu yiyen şarkıdır ya. O motor bizim motorumuzdur. Gitmesek de, sürmesek de. Ciddi olarak bir takım adamların sadece motor almış olmakla ilgilendiğini düşünüyorum. Motorla Haklısın. Özellikle devrim işletmesi 1.5'ta ağırladığı müşterilerin çoğu motorcuların hipster olmasından dolayı bu konuyla oldukça yakın aşinasındır sen. Yok. Oraya çok Ducati'ci çok geliyor oraya hipster. Yok abi hipster falan hiç gelmiyor. Adam gibi motorcu geliyor. Diyorsun. Hipsterlar bizim işletmede Yeri yok mu? ilgi alanları dışındayız biz. Hocam Diyorsun. O bari kadar reklam hip alalım. bir yer değiliz. Bir Yok buçuk. almayalım abi. 1.5. Yani yapma. En iyi yemekler 1.5'da. Yok, hiç gerek yok 1.5'tan bahsetmeye. Niye biz seviyoruz? Olsun abi bahsetme gerek yok. Belki de satışları Ya düşecek. şimdi gerek yok diyor ya. Şimdi Bak şimdi bir çekemedik. programı. dur, çekemeyeceksin tabii, daha dur. Şimdi bu arkadaşlar canlarım ciğerlerim Flu TV içerik beraber yapıyoruz. Flu TV'nin en loser işi abi. O niye loser şimdi anlayacak seyirciler zaten. Ki bu arkadaş bir diğer gurme arkadaşımız da Adana'ya gitti bu hafta sonu. Ha. Kendisi de dedi ki abicim cep telefonunla çek işte küçük uçağa bindik, uçaktan indik, işte bakınız kebabı yiyoruz. Küçük çek dedim. Çek. Bu arkadaş EICMA fuarına gitti. Zaten benim dememe gerek yok. Kendi çekiyor. Sonucu bildiriyorum. Hiçbir şey çekmeden gelmiş. Bu da çektiklerini silmiş gelmiş. Saçımızı süpürge ediyoruz. Daha doğrusu ben ediyorum. Bu alçaklar siliyorlar, ortadaki çekmiyorlar. amca çok konuşuyordu. Ortadaki amcanın o hususiyeti o. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Sorularla başlayalım. Evet, Sinan bence- Bey toparladı bizim Evet, için. Merve Çanakçı'dan ilk soru. Eşiyle beraber motora biniyorlarmış. Hatta GİS Akademi'den eğitim almışlar. Barkın diyormuş ki 1000 cc ile de başlayabilirsiniz. Eğer 1000 cc binilebilecek bir motorsa. Soru şöyle. Keza GİS Akademi de bizi cesaretlendirdi ve eşimin çok istediği Yamaha XV 950R'ın iyi bir seçenek olduğunu ifade etti. Eşim 110 kilo ve 1.85 boyunda olduğundan motora pek sığmıyor. Ama bu motoru alıp onu denemek için heyecanlıyız. Sizden de bir fikir alabilir miyiz diyor. Yamaha'nın bizde de bulunsun diye yaptıkları ve motoru anladım. sahip. motor Gayet yumuşak bir motor. İlk motorum bu beyefendinin. olacak. Olacak. Eğitimler var. Evet. Evet. Cevap veriyorum. Yapmasın öyle bir şey bence. Öyle mi? Ağır bir motor abi. İlk başlayan işi sonuçta. Bence olabilir de. Bence kesinlikle olabilir. Çünkü denediğim en yumuşak motorlardan bir tanesi. Abi o senin için yumuşak. Ve şeyi ağırlık merkezi bilmiyorum fiziksel olarak doğru mu? Ağırlık merkezi yani böyle hissettiğiniz aşağıdaki ağırlık merkezi aşağılarda. Sen ne biçim adamsın? G kuvveti. Sen fizikçi misin? Merkez kaç mı? Merkezcil kuvvet. Merkez kaç arka ya Merkezcil. tamam merkezcil desinler de merkez kaç çocukluğumdan beri var olan Ama bir şey, kelime kullanılır. Fenomenin adı merkez kaç? Evet. Halk arasında. Aslında öyle bir kuvvet yokmuş fizikçilere göre. Ama Yani bir kuvvet olarak göre var. merkezcil kuvveti. Evet. Ama çok önemsiz. Merkezcil. O ilk defa duyuyorum bu arada. Bu motorun, Yamaha'nın, şimdi Merve Hanım'a... Merkez kaç? Ağırlık merkezi çok aşağıda olduğu için, Evet. davranışları çok yumuşak olduğu için adam da diyor ki 110 kilosu 1.85 boyunda diyor. Evet. Yani eğitim de alıyorsa eğer 200'lük bir motorla eğitim aldığınızı düşünün abi. Gayet pratik bir şekilde. Evet. Ama 200'lük motor altınızda böyle kalırken biraz daha rahat oturabildiğiniz bir motor olabilir bu.
Yamaha. Anlıyorum da 950 chopper. Hani nadir beğendiğim chopperlardan biri diyebilirim. 10 numara bence estetik olarak da. Tamam işte alalım olarak da gezelim güzel güzel. Anladım da başlangıç için bence gene de biraz Başlangıçlarken, fazla. Ben 1400 çapırla başlamıştım. Hiç de zararını görmedim. Kör olmuyor sizde. Diğer programlarda öyle demiyordun ama. Küçükten başlansa iyi olur. Pist makinesi de 1000 yerine 600 alsaydım harika olurdu. Ama yani böyle taşa yazılmış kurallar değil bu. Bir de kullanıcıyla çok alakası var. Yani ben gideceğim yolda araba bırakmayacağım, en hızlı ben olacağım diyen bir adam 50 kişiyle ölür yani. 50'ye de binse tehlikeli. Ama yani eşiyle binecek, sevdiği, beğendiği bir motora, boyu, kilosu da var. Olabilecek en yanlış seçim değil, kabul ediyorum. Tabii ki değil ya. Hani illa böyle bir motorla başlanacaksa peki buna da Güle güle kullanın, zevkle binin. Evet, şahane. Benim bir önerim onun aynı motoruna sahip, hatta benzer şasisine sahip ama oturuş pozisyonu farklı. SCR 950 diye bir model var. Scrambler 950. O biraz daha rahat oturulduğu için. Şimdi başka sorular da var. Oraya da geliriz ama bu cruiser seviyor musunuz? Hangi cruiser'ı alsak diye sorular var. Evet doğru. Cruiser'lar çok güzel motorlardır ama modası çok geçti. Türkiye'de de çok geçti. Bunun da sebebi biraz fazla Ağırlık arkada. ağırlık arkada, oturum da bacaklar yukarıda olduğu için. Sürüş dinamikleri farklı. Aynen öyle. Kullandım bir süre. Sürekli belinize vurur o Türkiye'deki Türkiye yolunda Tabii. gelen şey. Sürekli oh diye böyle. Evet. Dolayısıyla bunun biraz daha düz oturumlu versiyonu da var SCR 950. Ona da bakabilir. Cruiser'ı seviyorsa onu alsın, onu kullansın. Evet. Belki beline vuruyordur, şudur. Ben işte kullanırken kafamda saçma sapan bir kask, böyle garip yelekler, öyle sırıta gidiyorum. Onlara bakmıyordum. Kendimi ne sanıyorsam o ara. Kimisi de spor motoru hiç sevmez. Orada da rahat bir pozisyon yok. O motorun potansiyelini yolda hani gerçekleştirmeye de imkan yok. doğru. Ama işte biniliyor. Evet. Bence denenebilir ikisi de. Tabii ki. Bakılabilir. dikkatli olmak kaydıyla. Bundan sonraki iki soru bir araya koymuştum. Birkaç kişi elektrikli motoru, birisi Süleyman Poyraz, diğeri Can Mustafa Erkal. Evet. Soru şu, her ikisinde de elektrikli motosiklete yatırım yapan ve dikkat çeken ana akım üreticiler haricinde yeni bir yatırımcı var mı? Otomobildeki Tesla örneği gibi. Bu EICMA'ya ait bir soru. Can Mustafa Erkal. İkincisi de Süleyman Poyraz. Süper Sojo diye bir alet çıkmış, şeytan işi diyor. TC modeli hayallerimin Cafe Racer motosikleti. Diyor ki el kitapçığına 50 Nm tork yazılmış. Elektrik motoru olduğu için acayip bir tork var. Hali hazırda pek çok 250'lik motordan kat kat yüksek, kafamızı kopartmaz değil mi demiş. Yani elektrikli motorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç sürdünüz mü? Ben kullanmadım. Ben kullandım. Meşhur özel araba markası var. Königsberg. Efendim Königsberg'in tasarımcısı. Gitmiş Çinlilerle elektrikli scooter yaptırmış. Evet. Dedim bunu da Türkiye'de bir vatandaşa göstermiş. Türkiye'deki vatandaşa ilgilenmiş, getirmiş. Bizim Atamoto'da 3 tane vardı bunlardan. Königsberg. Yani Königsberg'in uygun gördüğü Çinli elektrik scooterları vardı. Peki. Abi gazı açıyorsun, camdan dışarı çıkarsın. Yani elektrikli öyle şeylere dikkat etmek lazım hala. Kafasını kopartır mı arkadaşın? Bindiği alet yeterli denetimlere sahip değilse evet camdan dışarıda çıkarsınız. Yani elektrik deyip benzinli motorlar gibi vahşi değildir. Tam tersi daha beter olabiliyor. Akselerasyonu daha fazla. Evet. Akselerasyon her halükarda darma duman eder yani. Merkez kaç değil yalnız akselerasyon. Merkez kaç diye bir kuvvet yok zaten lütfen. Cybertruck'ı nasıl buldunuz? Değişik. Devrim. Ben tipini beğenmedim yani. İlkokul çocukları da çizse öyle bir şey çizebilir. Her şeyini çok beğendim. Tipini de özellikle beğendim. Onu görünce dedim bir dakika ya bu devirde böyle kütük gibi bir şey mi çiziyorlar? Bunun aerodinamisi nerede? Evet. Rüzgar testi programlarına sokmuşlar. Çok iyi çıktı değil mi? Şöyle mesela o kütük gibi görüntünün ızgaraların eskiden olduğu yerde arabanın burnunu öyle bir yapmış ki amcalar. İşte havayı bilmem ne türlü yarıyor, bilmem ne basınç alanı yaratıyor. Sınıfındaki traklardan daha iyi çıkmış zaten, en azından software'de. Adam sonuçta tanıtım yapıyor ve başarıyor bu işi. Yani dediklerinin yarısı yanlıştır ya da uydurmadır ya da işe yarar. Mesela adamın bir projesi var benim aklım almadıydı ya. Efendim yer altında tüneller yapılacakmış. O tünelde elektrikli hızlı trenler gidecekmiş. Arabaları Peki çok güzel. Arabalar oraya bir bindirilip hızla yollayacak. Ya dedim bu şey gibi ya. Herkes çabuk ulaşsın diye hızlı tahterevan yapmak gibi bir şey yani bu. Herkes araba yapıyor. Hepsi de birbirine benziyor. 5 para etmez bence evet çoğu ya, estetik açıdan. Mesela Amerika burada domine ediyor pazarı ve şeyi. Onların da zevkleri malum. Bir de hangi arabayı aldığını da anlayamıyorsun yani. Tabii. Hepsi aynı araba. Maalesef. Sonuçta şu anda Tesla'nın Cybertruck'ını bahsediyor muyuz burada?
ediyoruz. Evet. Adamın esas şeyi bu zaten yani ve onda başarmış gözüküyor. Şimdi Tamam şimdi gene iki tekere dönelim. İnşallah. bence içinde olduğumuz yıllar büyük gelişmelere gebe. Motorlar için Euro 5 geldi. EICMA'da onu gördük. Maalesef. Ama yani böyle bir şey geldi. Çevre açısından Nedir Euro 5? Euro 5 daha da kısıtlama. Daha da kısıtlama. Emisyon, egzoz emisyonlarını, ses şeylerini, regülasyonlarını tekrardan ayarlayan bir şey. Arabalarda bu zaten Euro 6'ya geldi. Doğru. Motorlarda Euro 5'e ancak gelebildi. Bu Avrupa'nın domine ettiği bir şey. Dolayısıyla dünyanın batı tarafında yani bizden sonraki tarafında bu regülasyonlar geçerli genel olarak. Daha da ağırlaştıracakları için önümüzdeki seneden 2020'den itibaren bazı Avrupa ülkeleri dizel otomobil üreticilerine kısıtlamalar ve cezalar onu ürettiği için bir vergi gibi yani koymayı düşünüyormuş. Dolayısıyla çoğu bırakıyor. 2021'de Volkswagen Almanya'da Berlin'de kullandı. Volkswagen Golf'ün elektriklisini. Önemli miktarda aracı yani diyelim ki 500 bin 600 binden fazla aracı üretmeye başlayacakmış. Dolayısıyla bir anda dünyanın genel üretim prensibi değişip başka bir yöne doğru gidebilir. i3 kullandım. Bunların hepsi kiralık araçlar. Şöyle Ben de i3 kullandım. Dakikalık kiralayabiliyorsunuz. Yani aplikasyonu açıyorsunuz. Nasıl bizim martılar var ya şimdi scooter. Onun gibi arabayı kiralıyorsunuz. Aralarında kullandığım en iyi elektrikli arabaydı. Ne çekmesi böyle aşırı kontrolsüz, ne konforu çok yerinde o açıdan düzgün. Ve bildiğimiz Golf yani. Bu arada araba konuşabiliyor muyuz biz yoksa? Konuşalım. Ya abi bir dakika, programın ismi İleri Hatalar Akademisi. Evet. Tamam biz motosikletçiyiz. Genelde motosiklet konuşuyoruz ama İleri Hatalar Akademisi'nin tek konusu motosiklet değil. Evet olmasın. Şimdiden ipucu vereyim ben size yani. Şimdi mesela benim dünyada tek sevdiğim araba Mini Cooper elektrik çıkardı. Şimdi İstinye Park'ta var. Denemedim daha ama. Şimdi Almayı çok isterdim ama 250 kilometre range. daha işte Çok yaşa. düşük. Evet. Şimdi hem araba için hem de özellikle motosiklet için. Çünkü motosiklette şöyle bir sorun var. Arabada iyi kötü ekstra bateri, pil koyabilecek yeriniz iyi kötü var. Fazla yerin yok motosiklette. Ama bir yandan da çektiği yük daha hafif ya. Ama gene de şu anda pillerin enerji biriktirme ve şarj etme kapasitelerini göz önüne aldığımızda motosikletin işi bana daha zor geliyor. Özellikle şu anda acele etmeyin arkadaşlar. Peki işte şeyi soracaktım. 500 mil diyor Cybertruck. Yani Tesla başka pil mi kullanıyor o zaman? Bence Abi daha çok pil Cyber kullanıyor. aday üstüne Cybertruck yani siber kamyon. Bence daha Yani fazla. hangisine daha çok pil konur sence? Ona bakarsan hibrit, elektrik gücüyle çalışan hem dizel hem elektrik gücünü kullanan tekneler var. Aylarca iyi ayarlarsan şeyini, güneş panelleri de var Güneş arkadaşlar. panelleriyle gider tabii. Aylarca air Yakındır condition, ama. air condition. O teknede anca becerebiliyor. Ama yani motosiklet dediğin şey de işte hep böyle maksimum mil göz önüne alarak gitmiyorsun. Range ne olmalı? Range artı şarj süresi ne olmalı? Mini Cooper 250 kilometre 2 saat diyor. 2 saate çok inanmıyorum ben. İlk arabaların bir kısmı, hız rekoru da kıran arabaların bir kısmı elektrikli. Daha 100 yıldan önce. Bunun bugüne kadar yayılmamasının en büyük sebeplerinden biri bizim bir depo benzin büyüklüğünde bir yere o sürede ve o çapta enerjiyi depolayamamamız henüz. Sen bir depo benzine pil koysan ya bittin, yandın. Evet. 50 kilometre bile gitmez. Yani o depoya sen taş çatlasın 10 dakikada öyle bir enerji koyuyorsun ki senin onu koyman için bahçe kadar pil olması lazım kabaca şu anda. İşte Artı- değil gibi ama. Artı 10 dakika değil. Kim bilir kaç dakika sürüyor. Şu anda en babası 2 saatte, o da bilmem neli şarjırlar. Özel de elektrik hattı olacak, kıl olacak, tüy olacak, yün olacak. Öncelikli olarak tabii ki pil boyutu. Mini'nin içinde daha küçük bir pil var ama Renault Zoe diye de bir arabası var. Mini'ye yakın. Biliyorum. Yeterli miktarda pil olursa şarj kapasitesinin %80'ini yarım saat içinde dolduruyor. Bütün şeyler özel üçlü prizleri var. Yarım saat çok iyi. Yarım saatte, yani bu bir kahve molası gibi. Türkiye'de de yapılmış birkaç test var. Galiba Burak Ertem yapmıştı. Benzin TV'de. Orada seyretmiştim. Kar tepeye çıkıyor fakat hava soğuk olduğu için tahmininden daha kısa bir menzil. Çünkü pilin soğukla ilişkisi iyi değil. Aşağıda bir benzinci buluyor. Benzincide cep telefonundaki uygulamasından benzincilerin yerleri var. Nerelerde elektrikli hızlı şarj var. Evet. Çünkü bazı benzinciler bunu şimdiden koymuş. Evet. Gidiyor oraya takıyor ve kahve içerken yarım saat içinde %60, %70 kadar dolduruyor. Yani bir çıkıp inecek kadar. Evet. Tamam, yani çıkıp indikten sonra yukarısı da karlı, hava soğuk, tekrar doldurmak gerekebilir ama... Kaç olsa alırsınız onu soruyorum aslında. Yarım saat şarja 400 versin alırım.
Evet. Şarj süresinin kısa olması benim için önemli olur. Yarım saate 400 diyorsun. Evet. Yarım Şahane. saatte 400 giderse mükemmel. Çünkü Şahane. Şu Böbreklerimi satmadan ama. Ama bir şey daha soracağım orada. Evet. O yarım saat doldurdun 400 gitti. Bir defa ben i3 kiraladığımda denemek için. O range sürekli değişiyordu. Tabii değişiyor. Yani şöyle, Yani o çok 400 Klimayı açıyorsun zırt düşüyor falan bir şeyler. O 400 istediğin 400 olmuyor. İşte tın tın Şeyi tın soracağım. giderek. Kaç kere doldurduğumda o pil ömrünü bitiriyor meselesi. Ya. Şimdi 8 sene mi ne garanti 8 yıl- veriyorlarmış 8 yıl galiba garantisi bazı var markalar. pillerin. Onu da şöyle ayarlamışlar. Bu pil kullandıkça eskiyor ya. En başta size full şarj gösterdiğinde aslında %60, %70 şarj etmiş oluyormuş. Dolayısıyla pil eskidikçe bir elektronik olarak bir şey daha açıp, bir hücre daha açıp o Hayır. şeyi biraz Eskimeyi daha dengelemeye eskimeyi çalışıyorlar. dengeleyerek 8 yılı hasarsız atlatmaya çalışıyorlar. Yani şeyi yapmaya çalış. 8 yılın sonunda %20'lerde kalmasın diye. Aynen öyle. %20'lerde şey, kalmasın. eşitlemiş. 8 yılın sonu zaten o pili komple çıkartıp atmak Belki Peki- biliyorsunuz bu konudaki sıkıntılardan biri de hardware, pil falan dışında da bir arabada mesela bilmem kaç tane pilden oluşan bir pil grubu var. Evet. Kullanırken hangi pilden ne kadar çekeceğim, ne yapacağım, Tabii, hangisi bir de öyle bir nasıl durum var. ciddi bir yazılım işi varmış. Aynen. 8 yıl geçti. Kaç para vereceğiz belli değil. 8 yıl sonra tahminen çok daha ucuz olabilir diye düşünüyor herkes. O Çünkü 8 yıl İnşallah. bile bir psikolojik bariyer düşünülmüş de söylenmiş de olabilir. Hiçbir İhtimalle güvenim tam yok. 8 yıl sonra küt diye bitecek. Her şey olabilir. Mümkündür. Özetle şu daha değil bence. Bir ara şey fikri vardı. Pili çıkaralım, yeni pil verelim. Evet. O Posta arabaları zamanında Amerikalılar denemiş abicim. Araba gidiyor, at değiştiriyor. at değiştiriyor, öteki atı bırakıyor, öteki Tabii. çok yaygın bir teknik olmamış sonuçta. sonra Yani. trene geçmişler işte. Ya abi şöyle bir benzin deposu kadar kullanışlı bir enerji depolama haline Evet. geldiğinde piller konu kapanacak. Evet. Ama daha gelmedi. Evet. Ve en az 2-3 senesi var. Hani o dediğim noktaya galiba geliyor dememiz için bence. Abi 10 yıl önce de 2-3 sene diyorlardı ama. EICMA ile ilgili sorudaki şeyden ana üreticilerden başka elektrikle ilgili yatırım yapan var mı? var birkaç var bir sürü. Bir tanesi bunlardan İtalyan Energica. Şimdi elektrikli motosiklette, motosiklet formunda olanlarda biliyorsunuz yine form böyle. Önde Evet, tekerlek var, arkada tekerlek var. İşte Evet. burada motor görünümlü bir şey var. Aslında orası pil yuvası Tabii. olduğu gibi. Elektrikli motor arka tekerleğin önünde ufacık bir şey aslında. Doğru. Gerisi pil Evet. kapasitesi. Genelde de kayışla aktarılıyor arka. Enerjika'da zincirle. Zincir var. Direkt Peki. zincirle. Çünkü çok güçlü süper spor motorlar yapıyorlar. Biraz ağır. Pil kapasite teknolojisinden dolayı biraz ağır arkadaşlar. Bu motorları her sene geliştiriyorlar. Yazılımını geliştiriyorlar ve bunlar süper spor motorlar. Yani hız Doğru. yapabildiğiniz. TT'de bile yarıştılar. Evet, Isle of Man'de, Evet, TT'de Isle of bile Man'de. yarışıyorlar. Evet. Bunun çıplağını yapmışlar. Giysilisi var vesairesi var. Giysilisi deyince bir başka firmaya atlamak istiyorum. Kimco'nun süper spor görünümlü elektrikli süper spor motoru var. Çok benziyor Energica'ya. Harley'e girdi. Ona bindim. Livewire. Ne yapıyor? Çok güzel. Benzinlisinden daha güzel olduğunu adım gibi eminim. Vites falan yok. Sonsuz. Aslında tam da onun ruhuna uygun bir şey. Hem torku yüksek Evet. çekişi. Arkaya bir tane tambur koymuşlar. Onun üstüne 2-3 tane motor koymuşlar. Biniyorsunuz, açıyorsunuz, gidiyor. diye. Özellikle klasik Harley sürücüleri biraz da haklı olarak şikayet edecekler. Benzinli motorda dor diye bir Güzel bir iki hoparlörle abi sesten ibaret değil iş biliyorsun. titreşim. Eminim o da çıkacaktı ben sana söyleyeyim. Dediğinde haklısın. Yani hem sesi yapacak baba hem de şöyle kıçından böyle istediğin tip. Şunu göreceğiz büyük bir ihtimalle. Lamborghini koltuk titreşimi almak istiyorum ben. Falan deyip işte App Store'dan onu da aldığımız ürünleri görebiliriz. Yanılmıyorsam şu anda bazı üst sınıf işte Audi'nin bilmem ne modeli falan filan belki BMW'de o modelin eskisi V8'miş 6'ya gelmişler. Ses V8 gibi değil ama sürücüyü de bundan mahrum etmemek için müzik sisteminden yapma ses veriyor. Yani bu sesleri suni olarak oluşturma teknolojisi epeydir var aslında. Evet. Bir İnşallah. de şu Süper Sojo modeli bizde de satılıyor. Süleyman Poyraz'ın sorusuna yanıtım şu. Kafa falan kopmaz. O kadar torklu Tabii, olduğunu kesinlikle. düşünmüyorum. Problem Süleyman Poyraz nerede yaşıyor bilmiyorum ama ucuz diye düşüğü alırsanız yokuşlarda falan böyle dura yazabilirsiniz. Bakmak lazım. Fırat Can Yoldaş'ın bir sorusu var. Intercom kullanımının sürücünün dikkatine olan etkisi konusunda yorum yapabilir misiniz? Bundan başlı başına bir Aslında program böyle çıkar yani. Biz
Intercom'la çok muhabbet ediyoruz kullanırken. Evet, Bayağı gülüyoruz, ediyoruz. Dikkat. Intercom'u olmayanları çekiştiriyoruz. Tabii. Evet. O zaten ana gidiyor şey. buna? Sonunda mahalle baskısına dayanamayıp seneler sonunda Ama- ya ben de alayım bari diyen. birimiz var. 2-3 yıldır belki 4 yıldır daha uzun süre oldu dikkatimizi etkileyecek bir durum olmadı. Bilakis önde gidenlerin yolla ilgili bilgileri, interkom olmadığında anlaşmaya çalışırken başımıza gelebilecek şeylerden bizi kurtardığını Evet, düşünüyorum. evet. Kesinlikle yararlı ama onda da gene Ha. sonuçta bu da gelişen bir teknoloji. Telefonumuza bağlı. Telefon gelir. Çok acayip bir şey. Kenara çekip o ciddi konuda Evet. yani dikkatimizi çok yoğun vermemiz gerekiyorsa Bu da her alet gibi. Yani şimdi Kullanma. elektriği de yanlış kullanırsan evet ölürsün. tabii. Yani çarpılırsın ha, parmağını sokarsan. Priz Bu- yalama tabir ettiğimiz. Evet, mesela. Bu da Olmamalı. doğru kullanırsan bence iyi ki var dediğim bir şey. Doğru. Yani. Benim düşünceme göre şu ana kadar yaptığım en doğru yatırım. Şahane. Motosiklet konusunda değil. Yani hayatım boyunca aldığım aksesuarlar konusunda. Ne güzel. Doğrudur. keyif aldığım Doğrudur. şeylerden Doğru. birisi. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle ki çok pratik. Sizin dediğiniz Evet. gibi. Ve çok kullanışlı. Çok. Evet. Ve biz böyle şimdi grup halinde sürüyoruz ya. Çok memnunum. İyi Tabii, ki var. tabii. İyi Çok ki var önemli. yani. Hatta O grup güvenliği arttırdı. Kesinlikle. O da bozulabiliyor. Evet. Bilgi aktarımında sorun çıkabiliyor. Onları Doğru. düşünerek kullanırsanız 10 numara. Tabii. Tarık Kartal'ın bir sorusu var. Hazır kışa giriyoruz. Ekipmanları nasıl seçmeli? Ekipmanı seçtik. Motorda ekstra bir şeyler yapılmalı mı? Ne kadar ısıtılmalı vesaire gibi konular. Kış hakkında. için mi soruyoruz? Evet, kış için soruyor. Şu Çok motor doğru. ısıtma Çok işine doğru. de bir deli olduğum işlerden Nedir? biridir. Niye deli oluyorsun? Çocukluğumuzdan beri hatırlayın. Arabayı ısıtacaksınız. Arabayı ısıtmadan kullanmayın. Motoru ısıtacaksınız. Bizim yaş olunca çocukluk bayağı bir var ya. Geldik 55 yaşına. Hala soruyorlar ısıtsak mı? Soru ısıtmasak mı doğru. diye. Ben mesela hiç çalıştırayım hop diye gideyim istemiyorum. Yani gürültülü motorda tabii mahallede pata pata çalıştırmak hiç hoş değil. Dikkat ediyorum. Ya da biner binmez hop diye gaza basmıyorum. Önce bir tamam, herhalde ya. efendi gidiyorum. Bakıyorum ısı göstergesi ne durumda. Dikkat etmeye çalışıyorum. Aklım ve bilgim erdiği kadarıyla doğrusunu yapıyorsun. Tabii ki çalıştır kötü öngüs diye gaza basmayacağız. Evet. Ama o artık bu devirde ve bu olanaklarla yapılmış aletlerde artık tutup da 3 dakika bilmem kaç Tabii, dereceye tabii. gelsin. Onlar geçti artık. Bayağı çok oldu. Çok yıllar önce işte BMW 1100 GS almıştım. Ertesi gün direkt güneye seyahate gittik. 4-5 motor. Tesadüf bizim gibi yapan gene yeni almış ve oraya gelmiş biriyle Fethiye'de karşılaştık. İşte ilk bakımı oradaki serviste yaptıracağız. Yağma değişecek. Oradaki arkadaş şey sormuştu. Ya arkadaşlar dedi ben bu motoru GS orada o zamanlar hava soğutmalı. Kitabında da zaten yazıyor öyle çok fazla ısıtılmayacak. Bu ısıtılmayacak diye. Ben bunu ısıtıyorum ve manifoldlar bu kor haline geliyor. Normal mi bu demişti. Dehşete kapılmıştık. Evet. Şöyle bir yanlışlık vardır insanların yaptığı. Arada kışın motoru çalıştırayım da akü dolsun. Ha, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Özellikle kullanıcıların çokça yaptığı bir hata var. Özellikle üstünde örtüsü falan varsa Evet. örtüyü yarıya kadar açıyorlar egzoz çıkacak kadar. Motoru çalıştırıyorlar. Birçok motorun farı otomatik olarak yandığı için o farlar da yanar. Doğru. Yani şöyle yanar. Kendi ısısın. Evet, kızar tabii. ve o öndeki şey plexi gibi bir şeydir. Tam cam Tabii, değil. Tabii onu Doğru. O böyle eritebilirsiniz. erir. Çoğu eriyerek ustaya gelir. Neden? Akü şarj etme Ya. şeyi yüzünden. Çünkü farın kendisi Havaya temas etmek durumunda yani. sürekli Evet. gidişi ayarlanmıştır. Tabii, yani doğru. soğur. Evet. Dolayısıyla onu örtünün altında çalıştırmamak lazım. Kaldı ki motoru olduğu yerde çalıştırarak da aküyü dolduramazsınız. Aksine harcarsınız. Çünkü belli bir devirden sonra doldurma işine girer Evet. alternatör. Yani elektrik üreten şey. 14 volta falan çıkması gerekir üretim sistemine ki akü şarj olsun. Siz onu olduğu yerde çalıştırdığınız zaman sadece bir de far yanıyor ya aküden yersiniz. Farınız da gidebilir tehlikeli. Akünüz de şarj olmaz. Aksine Peki. azalır. Bu da benim sorum olsun. Sadece akü şarj amaçlı bilmek istiyorum. Kaç dakika veya kilometre yapmam lazım haftada? Ya şu akü biraz da olsun kendine gelsin Yarım saat diye. bence asgari. Öyle midir? Yani çıkıp bir dolaşmak ve Bir dolaşmak. motoru belli bir devirin üzerine Anladım. yani şöyle Doğru. 10.000 devir değil. Değil tabii. Ama Normal orta devirler. Yani Ama 1-2 yani bin 40'lara devir değil gitme de, yani. 3-4 bin, 5 bin devir. Çünkü bazen aküler arıza yapar. Evet. Bazen de regülatörler yani akünün düzgün de olmasını sağlayan şeyler arıza yapar. Konjonktörle. Konjonktör denilen voltaj regülatörü. Evet. Bunu test etme için her iki kutuba bir şey dayarsınız.
Ve motoru 2-3 bin, 4 bin devire getirdiğinizde o eğer 14 voltlarda sabit kalıyorsa regülatör okeydir. Tamam. Aküde bir problem var demektir. Ama bu 16'lara çıkıyorsa o zaman regülatörünüz pişmiştir sıcaktan ve bozulmuştur. Dolayısıyla fazla şarj ediyordur akünüzü. Bu aküler genelde böyle şişer, yerinden çıkmaz. Oo. Çünkü regülatör onu şişirmektedir. Bu gitgide. lityumlarda oluyorsa o şişme pilin aynı zamanda patlamak üzere olduğu anlamına da Tabii, geliyor. olabilir. O konuda da dikkatli olalım. Ondan yola çıkarak motoru 4000 devirler civarında kullanabildiğiniz bir süre aküyü şarj etmek için yeterlidir ama en düzgünü mümkünse Bir yarım ya saat söküp falan. Evet tabii şarj o etmek bir yerde. O Kaplan diyor ki Dük 250 kullanıyorum. 15.000 kilometre civarı oldu İstanbul'da şehir içinde. Eğitim aldım. Sürekli pratik yapıp yeni şeyler katmaya çalışıyorum kendime. şahane. Bundan sonra motor olarak ne önerirsiniz? Birinci soru. Not olarak şunu düşmüş. Genelde şehir içi yılda 3-5 kez şehir dışı gidiyorum. Sport Ring veya Naked daha mantıklı geliyor. Agresif oturuşlu motorlarda rahat edemiyorum. Tutmayın beni, cevap vermek istiyorum. Buyurun. Eyvah. Hadi çabuk. Hadi, buyurun. Ne diyeceğim biliyorsunuz tabii siz. Evet. Ben bilmiyorum. MT7 mi? Her derde devam MT-07. Ha direkt. Direkt de. Bir arada Tabii 500 falan yok mu? 500 ne var ki? Honda'nın var. Honda'nın 500'lükleri var ama sıfırı yok artık. Ama sen Honda sevmiyorsun Honda bu arada. tavsiye etmiyorum. Garanti Koskoca. konusunda maalesef. Ya Maalesef çünkü garanti konusunda Arkadaşlar, çaplarına asla yakışmayacak Fuat işler abimiz yapıyorlar. Yamaha bayi açmak üzere. Hiç ilgisi yok. Yamaha babamın oğlu değil. Evet sevdiğim motorlar yapıyor ama bütün motorların üreticisi Yamaha şu anda. benim bütün Tesadüf. motorlarım Yamaha. Hayatımdaki en kötü motorlardan bir tanesi de Yamaha olmuştur. Tek olabilir. İkinci nesil Phaser Neyse, 600. marka bağımsız bu Marka arkadaşlar. bağımsız olarak arkadaşa şunu söylüyorum abi. 250 cc Dük mü kullanmış? Evet. Direkt MT-07. Evet. Bu da şöyle bir soru sormuş ki bu çok insanın sorduğu bir soru. Sport'un yani daha camlı çerçeveli mesela niye Tracer 700 olmasın? Veya CB 650 mi var? CB o da ne? CB Evet, 600 naked. falan. Onlar niye olmasın? Çok ağır. Ya 650'lik motor 1000'lik motor kadar ağır. Ondan daha ağır daha doğrusu kadar değil. Ondan daha ağır. Bu Dük 250 son fiyatları bilmiyorum ama herhalde 17'lerden 25, Kesin. 26'lara Tabii kadar işi ikinci de var. elde Tabii, Ben kalmadı. devam şeyde, ediyor. evet. Yani onu sattığı zaman ne olabilir diye düşündüğümüzde işte 30 bin liralara az kullanılmış MT7'ler var. MT-07'yi şiddetle tavsiye ediyorum. 4 silindirli Honda'ları da Evet. düşünüyorum. Hatta Honda CB500'ler Hah, eski onu 500'ler söylemiştin, değil. evet. Enjeksiyonlu 500'ler. Galiba şu ara Honda onları getirmeyi durdurdu. Yani yeteri kadar satamadığını Peki. düşündüğü için olabilir. Fakat yani piyasada ikinci el bir sürü versiyonu var. Çok user friendly, çok az Doğrudur. tüketen, Doğru. Güzel motor. problemsiz motorlar. Yani onlar olabilir. 390'lık Adventure Ha, KTM'lerin oo. 40 bin liranın altında geleceği Evet, gibi bir evet, dedikodu evet, var. Evet. Sıfırının. Esas bence bomba motor o. BMW'nin Yani- öyle ufak motorları Abi, BMW'nin motorları 300 pahalı. yok ya. Pahalı, çok Abi pahalı. 310 diyorsun yine Hint malı ama BMW fiyatlı bir şey alıyorsun. Ya, evet. O motorları pahalı fakat gönlü konarsa neden Evet, tabii olmasın? ki. tabii imkan Olabilir. varsa tabii canım. Adı BMW olduğu için Hint üretimi motor şuradayken o fiyata Tracer 700'ü Tabii, alabiliyorsun. tabii, ya. Ama Trace diye bu her Hint türlü döver ürünü- abi. Hint ürün demek biraz haksızlık değil mi? Şöyle- Mesela bazı işte kırmızı İtalyan marka kullanan arkadaşlar da işte bu KTM Hintlerle işte Evet. bilmem Hı. ne yaptırıyor dedi. Evet. Sonra onlar da Doğru. Tayland'da Tabii. üretime başladılar. Yani o marka bütün Ducati de orada standartlarını üretiyor, çoğu evet şeyi. onu söylüyorum. Kalite kontrol sistemlerini yerleştirdikten sonra nerede üretiliyorsa Aynen öyle. üretilsin. Haklısın. Onda çok haklısınız. Onda ülkemizde sıkıntı de yok. birçok başarılı Aslında ben şöyle model araba üretiliyor. biraz benim hatam oldu yanlış anlaşılmasında. Hindi boş ver. BMW bence marka olarak iddia ettiği imajın kalitesinde bir motosiklet yapmıyor. Buna 1200'ler, GS'ler Kesinlikle dahil. katılmıyorum. Ben Kesinlikle katılıyorum. katılmıyorum. Yani kendi kendime katılıyorum GS yani. Ama ne diyeyim yani. Ben katılmıyorum o zaman. katılıyorum. Evet. Şöyle katılıyorum. Ya arkadaş bir arkadaşımın GS yüzünden ben 3 defa yolda kaldım. Hocam kendi kendinize katılmanız bizi çok etkiliyor. Ama Tabii ki. yani senin de bazı şeyleri çekme durumun var Fuat. Ne gibi? Hiç inanmam ama karma marma yani böyle o kadar bıdı bıdı edersen olur. Ama işkilli tıngırdar diye bir laf vardı. Ha? Ben motor benim değil ki. Niye benim dıngıl diyor ya? Allah Allah. Yo yapar. Yani bir şeyde hata aramaya kalkarsan bulunur onu. Ki arar biliyorsun Hay Allah. Mesela hocam bu Çin malı iyi olmuyormuş. falan diyor. Yo iyisi de var, kötüsü de var abi. Ya 138 binde bir GS'e bindim. Kullanımı sanki daha dün alınmış bir motor gibiydi. Bu böyle her marka için söylenecek bir şey de değil. Ve bu bahsettiğim motor bütün hayatı boyunca dışarıda açık havada kalmış, üstü örtülü. Yani garaj görmemiş bir motordu.
Tabii bakarsan bakmazsan daha olur diye de bir şey. Evet, hani- Bakımlıysa neden olmasın? Ya bakımı Avrupa'da görüyoruz. Millet eski motorları biniyor. Onu öyle yapmak zorundalar. çünkü altın yumurtlayan tavuk GS. Evet. EICMA ile ilgili sorular vesaire Evet, var ya. evet. Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da en çok satan şu anda 1250 GS. Ve o fiyatına rağmen Çok güzel bir yere barınak bastınız. Bastım. Teşekkür ederim. Çok 1200 ve 1250 GS'in bence de rakibi yok. Evet. Ne anlamda rakibi yok? Hemen açıklayayım. O konforu sunup o kabiliyeti olan, Evet. yani o konforu sunduğu halde o kabiliyeti olan bence bir başka kamyon sınıfında bir başka bir motosiklet yok. Evet. Konfor kabiliyet oranı. O yüzden 1250 GS'in konfor kabiliyet oranına en ufak bir sözüm yok. Rakipsiz bence hala. Avrupalısı, Japon'un saçını süpürge ediyor, tam yapamıyor. Bir cisim yaklaşmaya başladı. Bizde de 220 bin lira yani. o da ayrı bir Şimdi oraya geleceğim. O kadar dayanıklı değil ne yazık ki. Yani ben o fiyatta ve o imajda olan bir motorda öyle arızalar görüyorum ki bunların olmamasını beklerim. Tamam, her motorda her zaman bir arıza olur. Çok sevdiğim Yamaha'larımda da işte ne bileyim T-Max'inde saçma sapan bir arıza oldu. Yalnız onları da İtalyanların yapmış olduğunu öğrendim. Parmak İtalyan'ın da abi. Ama mesela MT-10 işte 20 bin kilometreye geçtim. İşte beraber kullanıyoruz. İşte bir fani ne kadar zorlayabilirse, yani ben teker meker yapmayı bilmem, ayrı konu ama zorluyoruz. Daha Allah'a şükür bir gıkını çıkarmadı garibim yani. Bu arada Birkan Polat bizim stuntman tek teker öğreten düzenekli motoru var. Konuşup anlaşıp oradan o konuda ders alınabiliyor. Ben hani yaşlı tek teker yapamayan biri olarak "Vay, bu çok tehlikeli falan filan hayatta yapılmaz" demiyorum. Yapabilsem yapardım etrafı tehlikeye atmadan. Çok isterim öğrenmek. Ben de çok isterim öğrenmek. Hiçbir itirazım yok. Fakat şu konunun altını gene ısrarla barınakla çizmek Buyurun. istiyorum. Bol bol düşmeden o meret öğrenilmez. Pardon hocam. Ona göre. Peki. Hava biraz düştü. Açayım mı? Neyi açacağım? Hava düştü. Ortalık Işık. biraz karardı. ISO'yu aç. ISO yazar orada. Orada da şey alıp geliyorum ben. Fuat, şuna her gün bir şey koysanız bitecekti ha. Kim? Ne? Halledeceğim sen. merak etme. Hala halledeceğim diyor. Yani bol bol düşmeden öğrenilebilecek bir şey değil bu. Peki. Bunu göze alarak ve ona göre önlemlerinizi alarak giriyorsunuz. Buyurun. Aletler Yok biraz ya, bunu şey- azaltmak için değil mi? Azaltıyor ama sonuçta sen kendi motorunu yapmaya... Ha tabii, hemen hop Ha, olduk Yok, olmuyor tabii. yani Herhangi bir eğitimden sonra tamam bitti artık hiç hata yapmayacağım, öyle bir şey yok. Çok haklısın. öyle hani 2 gün gittik. Çok haklısın. Hayatımda gördüğüm en iyi Kaldıramadan tek teker geri gelen yapan çok vardır. arkadaşlardan biri. Moto Triple'da tanıdığım, kilometrelerce tek tekerde gidebilen bir adam. Hem de çok Bir hızlı rüzgarın bir yandan şekilde. esmesine bakar. Evet, zaten bir gün rüzgar yandan esmiş Aydın otobanında. Kendisi de motorda paramparça oldu. Hani değerli. Şimdi böyle bir şey bu, ona göre. Çok popüler motorlar biliyorsunuz CP2, Yamaha'nın CP2'si. Buradan da Ölümsüz, hastasıyım. Tolga Yılmaz demiş ki Tenere 700'ün asfalt ve viraj performansı nasıldır demiş. Eyvah eyvah. Ondan sonra Yusuf Cemil Gürsoy Tenere 700 Tracer 700'e karşı olursa nasıl olur demiş. Oo. Yani hakkında ne düşünüyorsunuz? Gene Yamaha lobisi buldu soruyu. Bir dakika ya. Şimdi buyurun şimdi ben size Yamaha lobisini göstereceğim. Buyurun. Tracer 700 işte malum MT-07'nin cam çerçeve takılmış, deposu büyütülmüş. Efsane bir motor var bir kere, değil mi? Evet. Ölümsüz bir makinesi var. Çok şahane. Ve egzoza da bundan daha iyi cevap veren, ses olarak seçenekler sunan başka bir makine ben duymadım diye. Tamam. Torku morku falan mükemmel bir makine. Ebat olarak iri kalmasam MT-07'nin Sen onda üstünde- da mı iyi kalıyorsun? Ya elin ayağın Yapma birbirine Allah giriyor. aşkına. Ne yapayım? Öyle. MT-07'yi konuşmayalım. Evet. Tracer 700. Tracer 700'e Ay, geleceğiz. ama bunun şeyi o. Evet. Atası o. Yani Tracer 700 dediğimiz MT-07 deposu büyütülmüş. Cam çerçeve takılmış. arka maşası amortisörler de Bambaşka 1-2 bir şasisi santim var neticede. 1-2 santim uzatılmış. Yani bozukluklar biraz daha iyi gelebilir. Ya. Tenere 700'e gelelim. Makinesi gene aynen mükemmel. Evet. Camı, çerçevesi, şusu, busu gayet iyi. Çok şık. Çok şık, modern çok bir şık, dizayn. çok şık. Amortisörlerine hayran kaldım. Frenler gayet Asfalttan başarılı. bahsediyoruz de. Evet, ben asfaltta kullandım. Asfaltta kullandım. Beraber bol bol Çok denedik. güzel. Selesini çok beğenmedim ama o çaresi olabilen bir şey. Fakat arkadaş tıpkı MT-09'da olduğu gibi buyurun hadi bana kim Yamaha lobisi diyecekse desin bunun üzerine. Ben ön takım tutuşunu asfaltta beğenmedim kardeşim. Yani elimden geldiği kadar işte önü alçaltılmış, arkası alçaltılmış, link konmuş, konmamış.
Amortisörünün preload'u böyle ayarlanmış, böyle ayarlanmamış. Sağ olsun Bülent Mamay Daytona'dan da Üç tane aldı. motor var. Nereden buldunuz bu kadar Bülent motoru? Mamay'da var da test motoru. O getirdi sağ olsun test motoru. Peki. Ben de biliyorsun meraklıyım. getirdi. Metan Eyvah. getirdi. Hepsini denedim abiciğim. İnmişi, binmişi, inmemişi, kalkmışı, kalkmamışı. Yani bence bir benim sıkıntı şikayet yok ama. ettiğim... Hala Tamam. motorda mıyız? Tenere 700'deyiz. Tamam, hı. Ben Tenere 700'ün asfaltta ön tutuşunu beğenmedim abi. Yani, 0.9 kadar olmasa da beni huzursuz etti. Beni etti. evet, anladım. Şimdi ama mesela bununla kıyaslayabileceğim bir başka motor var. 790 KTM ADV. İkisi de aynı sınıfta motorlar. Evet, aynı klas. Çok KTM oldu. Gene olabilir. Gene Beklemez. olabilir dedi. Evet. Gene abi her zaman her şey olabilir. Bir heyecanlanma oldu. Ya durum mesela Tenere'den beklerdim. Ha. O yol tutuşunun 07'nin bir Evet. türevi olduğu Evet, için. aha. KTM'nin kullandığım ve test ettiğim diğer motorlarında umduğum kadar yol tutuşu bulamadım ben özetle. 07 o yüzden de çok anlamlı çünkü kıyasladım ikisini yolda. Evet. Her iki markayı da aynı yolda. Ama abi 790 bana hakikaten şapkamı uçurttu yol tutuşu olarak. Ya o 21 inç janta 20 inç jant demeye 1000 şahit ister asfaltta. orası Bence öyle. özetle daha Arka uzatmayayım. ağırlık dağılımları nasıl acaba? Büyük Evet. bir ihtimalle ondan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle 7.90'da depo aşağı alınmış, inmiş. Sen dolayısıyla ön gidona daha yakın oturabiliyorsun istersen. Tenere'de ne yazık ki o işte MT-07 motorunu da Enduro'da da kullanmak amacıyla depoyu mecburen öne almışlar. Abi ön gidon senden uzakta. Geçmiş olsun. Orada zaten bir kere golüyor alet işte tasarım olarak ne yazık ki. Amacına çok Hala uygun. Yani uygun. şöyle özetle şu. Her iki motorda alan bence pişman olmaz. Evet. Tabii. Tenere 700 fiyat kalite oranı olarak bence mükemmel. Rakipsiz şu anda. Yok öyle bir şey dünya üstünde. Evet, aynen öyle. Ama ben ön takım tutuşunu asfaltta ben beğenmedim. Fiyat farkları ne? Ciddi. Ciddi. Yani 30 bin liralar. 30-40 bin lira fark var arada. Kabaca. Araya bir MT-07 alırsın. Artı. KTM'yi sevsem de hani memleketimi dolaşacağım, Anadolu'ya açılacağım. tabii Tenere düşünürüm ben. Tenere rakipsiz. Tenere düşünülür. Rakipsiz. Kesinlikle. Yani ben dünyayı gezeceğim ya da işte uzun yola gideceğim dediğin zaman dayanıklık olarak direkt Tenere'yi seçerim. KTM'yi şase olarak 790 ADV'yi hakeza Dükü'dü ama ADV'yi özellikle çok beğendim. Yani çok etkiledi beni. Çoktan alırdım ben o KTM'yi de. Hala bayıyorum arkadaşlar. Ya diyorum bakın bunun burası patladı, şurası çatladı. Bugüne kadar 8 KTM'm oldu. Hiçbir zaman için garanti konusunda beni üzmediler. Üzüleni de özellikle görmedim. Bu konunun da altını çizeyim ama ne yazık ki hem daha fazla para veriyorsunuz hem de bu tamamen KTM üreticiyle ilgili bir şey. Devamlı bir beta user. Devamlı yani bir asli user olamıyorsun bir türlü abi. Hep sende deneniyor bu motorlar. Ben de bundan sıkıldığım için sağ olsun Türkiye'de patronundan servisine kadar yani Selçuk Bektaş işte Enes var sağ olsun yardımcısı. Sabri Usta ana servis. Ahmet benim şöyle biz dostum. İstanbul'da olduğumuz için şanslıyız. Çok da. şanslı. Tabii. Yani- Yarım manga adamdan bahsediyorum. Evet. Bunlar olmasa ben o markanın yanından geçmem. Onlara da söylüyorum. O Ama yüzden burada da sanıyorum rahat Türkiye'nin her söylerim. yerinde yetişiyorlar ki Yok. böyle ayyuka çıkmış. bir Hayır. her yere- Yani her markadaki kadar ağza çıkıyordur ama Şeyleri şimdi var. Tracer 700 mü? Tenere 700 mü sorusuna Evet. geri döneyim. Genel kullanım için Tracer 700 derim özetle. Evet. Ki bir de Tenere 700 kullanım amacı için doğru iç lastikleri var. Evet. Yani bir arazi yolucu motoru olarak kullanım yapılmış bir şey. O yüzden böyle bozuk yolda giderken iç lastik olması aslında tercih edilen bir şey. O iç lastik durup dururken Ya- konmuyor. Armağan abi güneyde yaşıyor ve orada harika rotalarda devamlı motosiklet kullanıyor. Yaylalara çıkıyorlar, toprak yollara giriyorlar, bozuk yollarda kullanıyorlar. Tenere 700 ile Çok yeni memnun. aldı. Çok memnun. Daha önceden ve hala XR kullandı, MT7 kullandı. MT7'nin retro XSR kullandı. ondan kullandı. Yani şöyle söyleyeyim, Tenere 700'ün amortisörlerini Evet. ki ayarlı onlar. Evet. 790 ADV S modelinin amortisörleri ayarsız. Evet. Tenere 700'ün amortisörlerini daha konforlu ve daha güzel buldum. Evet. Bu kadar konuşulacak bir motor değil Tenere. Tenere alınıp binilecek. Bravo. Evet, doğru bence de. Kimi arkadaşlar diyorlar ki efendim işte çekiş kontrolü olmaması eksiklik. Yo, ay Yani Allah'ım ya. Çekiş kontrolü olsa ne olur olmasa ne olur. Kendi Zaten- makinesi onun çekiş kontrolü. Zaten o gazı doğru düzgün açmayı bilmiyorsanız çekiş kontrolünün kralı olsa gene havaya uçarsınız. O da başka mesele. Tenere 700 ve Tracer 700 alınıp binilebilecek
en güzel motorlardan 2 tanesi fiyat olarak da. Tracer 700 bu sene yenilendi. Görselini çok beğendim. Eskisi biraz domestikti böyle. Ön süspansiyon tamamen yenilenmiş. Full ayarlı Tamam, preload ve yay mükemmel ayarlı. Ve Euro 5'e uygun. Önerim şu, Tracer 700 düşünenler için. Şu aralar ortalıkta ikinci el temiz dolaşan 40.000 liralarda bir sürü motor var. Tabii. Hiç tartışmasız alınıp çok rahat, çok güzel binilir. Yani korkunç bir kaza geçmişi yoksa alınabilir. Çok ve iyi. Keyifle binilebilir. Tamam. Şu küçük parantezi açmak istiyorum. Bu LED farlardan Evet. sebep. Şimdi bizim Alişan Fidan Motoron dergisinde MT25 lansmanında onda da aynı bir LED far takmışlar önüne. Tek bu bir tekini alıp ona takmışlar gibi gözüküyor. Evet, CB1000R'lara benzemiş eski. Böyle tek bravo, göz. tek göz. Bu Euro 5'ten sebep motorun fazla yakıt tüketmesini de engellemek istiyorlar. Dolayısıyla motorda elektrik çekip de gücünü alacak ve daha fazla yakıt tüketimine sebep olacak bütün şeyleri engellemeye çalışıyorlar. LED o kadar çekiyor mu? Bir de yani LED, hayati öneme sahip değil mi? LED hiç Far. çekmiyor. LED az çeker. Tamam, ne Çok güzel. az çekiyor. Ya o Dolayısıyla normal bir ampul 35-55 watt çekerken LED 5-10 watt bütün çeker. böyle eski ampul kılıklı farları Anladım. LED'e fuarda çeviriyorlar. gördük ki LED'e çevirmişler. Daha avantajlı şeyler bunlar. Ama görüntülerde tabii böyle biraz daha cılızlaşmış yani şey olarak. Böyle bunlar Görsel çok olarak. iyi şeyler gibi konuşuyorsunuz. Doğru öyle de bu Avrupa'daki suratsız ihtiyarlar sonunda bu motora bayağı bir problem olacaklar. Evet sanki. Bu kendine giden arabalar falan derken bu ya çok tehlikeli, bizim sağlık sistemimizi de bu kadar Bozuyor. şunu bunu yapıyor, bozuyor, işte çocuklar böyle falan. Şu anda Onları kaldırmalarını- haklı çıkarmayalım abi. Tamam, çıkarmayalım da ortadan canım, kaldırmamaların laf mı tek yani? sebebi onunla ilgili büyük bir sanayi olması. Para kazanıldığı için ses çıkartmıyorlar ama sonunda dediğiniz gibi diyebilirler yani. Eşlerle vardı. ilgili bir soru var. Bu arada İlker Canekigil ruhunu teslim etti. Ya kusura bakmayın ben hiç Tenere hiç yani Tabii çok Tamam doğru. canım haklısın tabii. bilmiyorum. Evet. Daenerys Targaryen var o mu hocam? Yakup Batman'dan bir soru var. İkinci elde nelere dikkat etmeliyiz? Malum sıfır motor almak artık gerçekten zorlaştı. İnsanlarımız ikinci el piyasasına yöneliyor. Kazık yemek istemiyoruz. Bunun için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Güvenilir bir usta bulacağız, göstereceğiz. Bir. Madem bu soruyu soruyoruz. Bedeli karşılığında. Evet tabii öyle iyi usta onları En bedava azından yapmıyor. bir lifte kaldırılıp alttan Kesinlikle bakılsın. işte orasına burasına, işte millerine, zincirine, altına, Ya da mesela İlker Bey gibi tanıdık birinden motor alınabilir. kiralamada sigorta mevzuatında sıkıntı oluyor. tabii, Onun için tabii, bir tabii. senet imzalatma işleri falan. Falan Şöyle, filan hani, yani. En kalın yağı koyup patlamak üzere olan motoru size verip sonra da abi sen ne yaptın motor patlamış. Öyle hikayeler var. Demeler. Var tabii, Dolayısıyla tabii, kira tabii. çok şey değil. Bu dediğimiz no name Tabii. kiralayan Dolayısıyla şeylerle kiralama. ilgili. O zaman Büyük scooter'ı firmalar değil. yakında tutan ve bilmeyen bir arkadaşınızı bulun. Evet. Yani en iyi şeylerden bir tanesi tanıdık arkadaştan bulursanız bir motor. Evet. Onu da razı ederseniz başka motor almaya onun motorunu Tabii. İyi Genelde fikir. öyle çalışır. Motosikletin nasıl bir aksiyon görüp görmediğini en iyi zincirinden anlayabiliyoruz. Çünkü makine sonuçta kapalı bir şey. Tecrübeli ustalar işte motorun çalışma sesinden, zırıltısından, dırıltısından işte bunun gergisi biraz bilmem ne falan diyebiliyorlar ama garantisi yok. En garanti senin de gözünle görebileceğin şey zinciri abicim arka tekeri alıyorsun salıncağı boşta tutuyorsun. Çalıştırmıyorsun motoru. Elini arka tekeri çevirip zincirde bakıyorsun böyle elinin içi arasında parmakların arasından geçerken Normal, yer geçiyor mu? sertleşme var mı? Yok mu? Ne kadar Yukarı aşağı derecesi? çıkıyor dişlerin mu? üst kısmından Geriliyor böyle mu? aşağı sarkmış mı? Sarkmış mı? Sarkmamış mı? Dişlerin durumuna bakıyorsun. Dişler böyle gül bahçesi gibi mi artık dikenleşmiş Ama mi? ben mesela öyle bir motoru satacak olsam bir zinciri değiştiririm O belki. sen şaşırırsın. Kaç defa karşıma çıktı. Geliyor motor. Çok temiz. Hiç kazası yok. İlk iş bakıyorum makinenin ucu böyle. Şaka Gene de gibi ya. tutuyorsun, Ya her taraf yapıştırılmış mesela. abi şaka gibi. Ya arkadaşlar madem bu motor sıfır kazasız diye kazık atmaya çalışıyorsunuz. Bari şu manetlerini değiştirin ya. Triple clamp oralarda tık tık oynama etme değil mi? Tabii, Ön tabii. çatalın bağlı Tabii. olduğu yer motor. Ya oraları artık Çok usta önemli. Evet. sizden bizden iyi Ama- bilir ama ama ben- şu zincir işi iyi bir tüyodur. Tamam. O aklınızda olsun. Bence profesyonel olarak bunu iyi yapan şahısları takip edip Doğru. ekspertizi iyi yapabilen varsa duyduğunuz, bildiğiniz. Genelde ikinci el alanlar çok heyecanlı oldukları için aman abi bir an önce alayım elinden falan Evet, dedikleri evet, için aynen, ikinci aynen. bir gözle gidip bakmakta fayda var. Bir arkadaşınız dahi olsa. Tabii. Ya da parası neyse verip tamam bazı insanları duyuyorum. Çok para alıp işte tamam iyi diyorlarmış ama aslında motor iyi olmuyormuş falan. Ona da dikkat Evet. etmek Motor lazım. aşk işi. Yani Evet. ya bu kırmızısını ben çok beğendim. Ya
bir arkadaş söylese de aman şurasına dikkat et diyebilirim falan. Ya tamam işte canım idare ederim. Ben nereden bulacağım bu kırmızıyı öbürü mor renk falan deyip atlayabilirsiniz üstüne. Yani böyle irrasyonelitemize de dikkat edelim. Görkem Ömer'in sorduğu bir soru. Ekspertiz raporu ikinci el satışlarda motosiklet için gerekli mi değil mi diye bir soru gelmişti. Noter gerekli değil dedi. Eğer bu işle ilgili profesyonelce bir alım satım yapıyorsanız bir galericilik belgesi almak gerekiyormuş. Sertifika alıyormuşsunuz, birkaç da kursa gidiyormuşsunuz. Evet. Araba konusunda bu böyle. Araba konusunda. Ama motosiklet konusu henüz gelişmekte olan bir durummuş. Ekspertiz şu anda gerekli değilmiş. Yani gündemde ama şart değil anladığım kadarıyla. Şöyle ki galericiler ekspertiz raporuyla araba kusursuz o gün için. Çünkü ekspertiz raporları o gün için geçerli. Ekspertizin yapıldığı gün. Sonrasında tekrar yapmak gerekiyor. Tabii. Yapıldığı gün bu araba güvenlidir. Şunlar motor gücü %80'dedir. Hani iPhone'da da var ya pil gücü gösteriyor. Motor gücü şu kadardadır. Frenler bu kadardadır gibi bir belgeyle aldıktan sonra aman efendim birkaç gün sonra senin arabanda da bu var diye gelirlerse o rapor yoksa siz kabul ederek geri almak zorundaymışsınız. Eğer o rapor varsa yok kardeşim biz sana raporuyla teslim ettik diyormuşsunuz. Şahsi kullanıcılarda motosiklette henüz bir rapor konusu yok. Ama derseniz ki gerçi bunu yapabilen bir ekspertiz firması var mı? Ben tanımıyorum. Arabaları yapıyorlar çünkü. Peki arabamı satarken ben tek bir şahıs olarak böyle bir şeye ihtiyacım var mı? Araba satarken sanırım direkt size gelip bu ekspertiz raporu yoksa geri al diyebiliyorlar. Anladım. Ama ekspertiz raporunuz varsa sattığınız gün için geçerli. O zaman bir şey deme hakları olmuyor. Bak ilginç bir şey olarak. Motorda bunu ölçebilen bir ekspertiz kurumu var mı bilmiyorum ben. Sanırım yok. Yok şu anda yani gündemde ama dediğim gibi şart. Dolayısıyla onun da açılıp aynı kuralların geçerli olduğu şeyler olabilir. Tüketicileri korumak üzerine. Peki. Güzel bir soru var. En hayati sorum şudur diyor Özgün Sağtürk programlarla ilgili. Hafta sonu motora binmek için hanımdan nasıl izin alıyorsunuz? Ben her hafta bunun savaşını veriyorum. Savaşı kaybettiğim haftalar Instagram hikayelerinizi iç çekerek izliyorum. Hafta sonunu Darlık-Teke civarında fink atarak geçirmek isteyen ancak sevgilisini kaybetmek istemeyen genç motosikletçilere ne tavsiye edersiniz? Çok zor. Alemde meşhur son sözler.